Bali'ye gelip insanlar neden yerleşiyorlar? Abi herkes çok iyi fitler ve çok sağlıklı besleniyorlar. Burada hayat nasıl? Komedi geceleri var. Çok fazla event var burada. Böyle bir manzaraya bakıyor olmak bile spor yapmak için bir insanı şevklendirir diye düşünüyorum. Burası pahalı mı? Bali'ye genel olarak ucuz veya pahalı diyemeyiz. Benim kaldığım yerin aylık ücreti de 5.800 lira. Benimki de bir oda sadece. Gelinir mi, değer mi yoksa sosyal medyada bir abartıdan mı ibaret? Benim derdim şu, hepimiz buraya yerleşelim ve hep beraber böyle Türkler olarak burada keyifli bir hayat sürelim. Ortalama bir guest house göreceğiz arkadaşlar Bali'de. Uzun dönem kiralamak istiyorsanız aklınızda bulunsun. Ben Türkiye'de param var, gideyim Bali'de yatırım yapayım, Türkiye'de yaşamaya devam edeyim derseniz Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Bali'den herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Arkama okyanusu aldım, sahile indim ve yeni bir videoya başlıyoruz burada. Bu videonun konusu buradaki yaşam. Şimdi sizlerle bir arkadaşımı tanıştıracağım. Onunla beraber birazcık gezeceğiz sokakları şu an. Canggu bölgesindeyim. Bali'nin Canggu bölgesindeyim. Burada gezeceğiz. Bu muhitte gezeceğiz ve buradaki yaşam hakkında birazcık konuşacağım. Kendisi bir süredir burada yaşıyor. Burada yaşayan diğer Türklerle tanıştırmak istiyorum sizleri bir aksilik olmazsa. Onlara da buradaki yaşamı soracağım. Bali'ye gelip insanlar neden yerleşiyorlar? Burada hayat nasıl? Burası pahalı mı? Gelinir mi, değer mi yoksa sosyal medyada bir abartıdan mı ibaret? Birazcık bunlar hakkında konuşacağız. Tabii surf yapan arkadaşlarımız var. Onlar hakkında da bilgi almak istiyorum. Bu minvalde bir bilgi olacak arkadaşlar. Bali'de yaşam. Konumuz budur. Türklerle tanışacağız. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz ve Bali'nin farklı bir yönünü göreceğiz hep birlikte. Şu an arkadaki arkadaşları çok kıskanıyorum çünkü ben çalışıyorum. Bu benim işim ama onlar surf yapıyorlar, keyfini çıkarıyorlar. Uzun süredir surf öğrenmeyi çok istiyorum ama bir türlü ya böyle nakdim oldu, vaktim olmadı ya vaktim oldu, nakdim olmadı. Hep bu döngüde devam ediyoruz. Umarım bir gün surf öğreneceğim ve sizlere bu deneyimimi de aktaracağım diyeyim ve videomuza geçelim dostlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Keyifli seyirler. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Yıllardır tanışıyoruz, yıllardır konuşuyoruz ama ilk defa burada denk geldik, burada karşılaştık. Dostlar sizleri Ayşegül'le tanıştırmak istiyorum. Selamlar herkese, Ayşegül ben. Biz uzun zamandır tanışıyoruz sosyal medya üzerinden. O da hem seyahat ediyor hem farklı şeylerle uğraşıyor ama bir türlü denk gelemedik. Bali'de denk gelmek kısmet oldu. Sen bir süredir burada yaşıyorsun. Evet. Yerleştin buraya. Evet. Beni de ikna etmeye çalışıyor. Buraya yerleş bak burası çok güzel. İnanma sosyal medyadaki şeylere. Evet, benim derdim şu, hepimiz buraya yerleşelim ve hep beraber böyle Türkler olarak burada keyifli bir hayat sürelim. Çünkü ben burada çok mutluyum ve sevdiğim insanların burada böyle benimle mutlu olmasını istiyorum. Tamamen duygusal bir yerde. Burada bir kabile kurmak istiyor Evet, ve şefi olmak istiyor. Yani niyeti bu. Bu arada Ayşegül'ün de bir YouTube kanalı var, Instagram adresi var. Sosyal medyada aynı zamanda içerik üretiyorsun, deneyimlerini paylaşıyorsun. Ben aşağı bırakacağım. Lütfen takip edin, abone olun ve yorumlara benden selam gönderin dostlar. Ayşegül'ü de destekleyin. Ne düşünüyorsun bu şey hakkında, manzara hakkında? Ben buraya hem gece hem böyle gündüz geliyorum sık sık. Burada surf yapmak da çok keyifli. İnsanların başlangıçta surf yapmak için geldikleri ilk nokta Canggu'da burası oluyor. Çünkü burası başlangıçta surf yapacak olan insanlar için dalga seviyesi en kolay yerlerden biri. Başlangıç seviyesine uygun yani. O zaman surf öğrenmek istiyorsak Bali'de Canggu'ya gelebiliriz. Aynen öyle. Ha, burada surf okulları da var zaten. Şöyle gösterelim bir yandan. Aynen. Burada isterseniz aylık olarak kayıt olabiliyorsunuz, isterseniz günlük olarak 2 saatlik böyle surf dersleri de satın alabiliyorsunuz. Ne kadar aşağı yukarı fiyatlar? O da 400 rupi, 400 bin rupi. Ne kadar yapıyor? Yaklaşık 20 dolar gibi bir tutara denk geliyor. İsterseniz siz surf yaparken sizin videolarınızı ve fotoğraflarınızı çekiyorlar profesyonel makinelerle. Onları da yine aynı fiyata satıyorlar bu arada. O biraz pahalı. Ama tabii ki hayatınızda ilk defa böyle bir şey yapacaksanız kesinlikle almalısınız. Ben satın aldım. Çok da keyifli çekiyorlar bu arada fotoğrafları ve videoları da. Anı olsun diye yani veriyoruz bu paraları, böyle şeyleri yapacak bir şey yok. Burada surf yapan kardeşlerimizi arkamızda bırakıyoruz. Canggu'nun iç kısımlarına doğru giriyoruz. Canggu mu, Canggu mu? Canggu normalde. Ç'yle değil mi? Ben doğru telaffuz Canggu. ediyorum. Canggu, tamam. Bizim için Canggu, C ile yazılıyor. Şimdi burası kafe restoranların olduğu kısım, barların olduğu kısım. Aynen, gece bütün hikaye burada dönüyor. Yani insanlar böyle Meksiko'da eğleniyorlar, oradan Old Mans'e geçiyorlar.
Sonra bu ikisi kapandıktan sonra da plajda eğlence devam ediyor. İçkilerini alıp plaja geçiyorlar o zaman. Eğlence Aynen orada öyle. devam ediyor. Bayağı da kalabalık oluyor. Yaş ortalaması da genç bence genel olarak. Fark ettim Bayağı onu da- ya. Herkes Canggu'yu şöyle bahsediyor. Backpacker ve uzaktan çalışan insanların mekanı. Eğleniyorlar, burada takılıyorlar. Biraz daha rahat bir kafa var, rahat bir mentalite var burada. Aynen, çünkü burada çok fazla coworking alanları var. Yani insanlar burada uzaktan çalıştıkları için gün içinde hem çalışıyorlar, hem sporlarını yapıyorlar, hem sağlıklı besleniyorlar. Sörfe gidiyorlar, sörfe gidiyorlar ama sörfe gitmeyen insanlar kesinlikle spordalar yani. Burada sürekli bir spor olayı var, fark ettim. Herkes böyle vücut yapıyor, sağlıklı beslenmeye çalışıyor. Çok garip yemekler gördüm kafelerde böyle hani. Eğlenmek için buraya gelen insanlar da var tabii ki. Ama buranın bence çoğunluğu gerçekten böyle şeyden oluşuyor. Benim düzenli bir hayatım olsun, basit bir hayatım olsun. Hem keyifli bir şekilde çalışayım, işte sporumu yapayım, sağlıklı besleneyim. Hem de böyle basit bir hayatım olsun. Çevremde de benim gibi insanlar olsun. Çünkü çevremdeki 5 insanın ortalamasının hikayesi var ya. Bu Onu kim attı ortaya Allah aşkına ya? bu çalışıyor ama burada. Şöyle bir yerden çalışıyor. Ben buna burada şahit oldum mesela. Ben buraya ilk geldiğimde şunu hissettim. Abi herkes çok iyi fitler ve çok sağlıklı besleniyorlar. Dedim ki böyle bir hayat var ve insanlar bunu yaşıyorlar ve sürdürüyorlar. Sen niye daha sağlıklı beslenmeyesin ki? Sen niye spor yapmayasın ki? O kısma geliyorsun böyle. Çünkü böyle şey, o çevrendeki akışa ayak uyduruyorsun sen de. O yüzden ben buranın böyle bir yerden akmasını seviyorum. Bana iyi de hissettiriyor. Mesela coworking alanlarında bir yaşam alanı aslında. Şöyle düşün. Burada spor salonları var. İçinde hem çalışma alanı var, hem işte ice bedler, saunalar, zaten spor alanları falan. Yani gireceksin oraya. Sabahtan akşama kadar çalış, sporunu yap, saunaya gir, ice bed'e gir. Çevrende senin gibi sağlıklı beslenen, uzaktan çalışan bir sürü insan var. Onlarla network kur. İşte tatlı bir iletişimin olsun falan ve böyle mutlu mesut beraber yaşayın yani. Akış burada, buradan akıyor. Bu da Sen bayağı köyüm moduna geçmişsin çoktan. net olarak burası benim köyüm. Bu arada gerçekten çok büyük bir ada aslında ama kendi komününü kurduğunda da birbirinden çok uzak bir hayatın olmuyor. Çünkü burada çok az insan var senin gibi olan, yine de iletişimde olduğun. Burası çok büyük bir ada olabilir ama seni tanıdığın o kadar da çok insan yok ve sen burada bir komün içinde yaşamaya başlıyorsun. Ve işte belki beraber spora gidiyorsun, belki beraber çalışmaya gidiyorsun, belki beraber işte biz pazar kahvaltıları yapıyoruz burada, kuymak yapıyoruz yani Bali'de gibi. İlk kuymağımı Peru'da yemiştim ben bu arada. Sana bu arada kesinlikle kuymak sözü veriyorum. Emre harika kuymak yapıyor, onu da belki çekersin istersen. Bali'de gerçekten ben köyümde yaşıyormuş gibi yaşıyorum. Yani çevremde hem böyle kapısını çalabileceğim bir sürü insan var, hem burada sporumu yapabiliyorum, hem burada sağlıklı besleniyorum, hem burada müthiş alanlarda çalışıyorum. Bu arada çalıştığın yerin enerjisi o kadar önemli ki senin nasıl çalışacağını ve o çalıştığın şeyden ne kadar verim aldığını müthiş etkiliyor. Ben buna burada şahit oldum. Motive de ediyor anladığım kadarıyla. Başkaları çalışınca sen de çalışmak istiyorsun. Lan şu işleri bitireyim oluyor. Başkası spor yapınca ben de birazcık kendime çeki düzen vereyim oluyor. Başkası böyle surf vesaire gibi hobilerle ilgilenince diyorsun ki ben de bir deneyeyim. Öyle bir havası var yani. Fark ettim onu ben de. Aynen öyle. Bir de çevrende mesela işte arkadaşınla görüşmek istiyorsun. Emre mesela bana diyor ki ben şu an çalışıyorum. Çalışıyorum ben de o zaman. Sen de boş durunca diyorsun ki o zaman lan bir eksiklik var burada, ben de çalışayım. Evet, yapacak- Ona itiyor insanı. Aynen, yapacak böyle şey. Hepimiz birbirimizi olumlu anlamda etkiliyoruz bu arada. Benim burayla ilgili en sevdiğim şey zaten bu. Yani çünkü akışın içinde aslında işte çok fazla partilemeyen bir insansan, çünkü adanın o kısmı da var eğer istersen, ama biz öyle bir yerden yaşamıyoruz adayı. Canggu oradan tabii eğlence sektörü burada var ama tam olarak eğlence burada diyemeyiz, farklı yerlerde gibi. Yani burada da yine de var. Onun içine bir kez düşersen burada da yani. Kurtulamazsın. Evet. Hani her gece partileyen insanlar da var burada yani. Ubud, kurban olurum Ubud'a, yani tam bir şey mekanı, böyle balayı çifti ve yaşlılar rahat, kafasını dinlesin, sakin. Benim gibi insanlar. Ubud bana biraz şey geliyor, fazla yavaş geliyor. Bir de Ubud'da deniz olmaması benim için eksi. Çünkü ben böyle ya akşamları hadi gideyim bir sunset izleyeyim seviyorum açıkçası. Ya da işte hadi gidelim sabahın köründe biz bir güneşi doğuralım. Sahilde şöyle bir yürüyelim. Yapıyoruz bunu bazen. Canggu'da sevilen bir mekana giriyoruz şimdi arkadaşlar. La Brisa isminde bir şeyler yiyelim içelim. Hava çok sıcak, birazcık dinlenmiş oluruz, serinlemiş oluruz.
Bir de kahvaltı yapmadık yani saati 12 yaptık neredeyse. Kalabalığa bakar mısınız? Kendine ait bir alanı var sanırım buranın. Böyle birkaç tane tezgah atmışlar. Bir şeyler de satıyorlar aynı zamanda. Şöyle neler sattıklarını az çok göstereyim. Çanta manta var, bir şeyler var. Kıyafet var. Bu ikinci el pazarı gibi değil mi? Hayır, bayağı. Bayağı pazar yeri. Çünkü böyle second hand vibe aldım ilk girerken de. Değil. Tamam, acaba öyle bir konsepti mi var diye düşündüm. İlk elden. Sahibinden kullanım... Sahip... Doktordan az kullanılmış. Ay pardon. Ay sen bir de senin öyle şeylerin de var değil mi? Sen büyük kanalsın. Estağfurullah. Ben de Ya büyük ihtimalle bir etkinlik var. O yüzden böyle bir kalabalıkla karşı karşıyayız. bence biz içeride yemek yiyecek yer herhalde bulamayacağız. Bir bakalım ama. Bir bakalım içeri. Burası market kısmı. Şu an bulunduğumuz yer, şöyle arka tarafta da gördüğünüz yer market kısmı. Genelde burada işte tezgahlar kurulmuş. İnsanlar ya bir şey alıp burada oturup yiyorlar ya da işte tezgahlardan bir şeyler alıyorlar ama öyle çok da ilgi çekici şeyler sattıklarını görmedim. Bak orada yemek memek yapan var. Şu kısımda yiyecek satıyorlar. Alanlar boş bulduğu yeri bulabilirse tabii ki oturuyor. Burada karnını doyuruyor. Büyük ihtimalle haftanın belirli günleri böyle ne denir? Panayır tarzı bir şey kuruyorlar burada. Bu kafenin içerisinde. İnsanlar hem alışveriş yapıyor hem karnını doyuruyor. Ne kadar çok turist var ya. Burası zaten turistlerden oluşuyor. Ya gerçekten yerlisi kadar turist gördüm Bali'de. Burası böyle bir yer. Teyze, teyze neden öyle baktı ya? Hayır o şey makyajını düzeltti. Ha, makyajını ama Evet. çok ve ben bir pislik biriymişim gibi baktı bana ya. Şey yapma sadece güzel görünüyor. He. Oturunca güzel. Sonra ama yanındaki de şey dedi, o video çekiyor mu gibisinden bir şey söyledi. İngilizce söyledi galiba. Ay çok şey baktı. Bence tamamen güzel göründüğünden emin olmak istedi. Çünkü Olabilir. makyajı. Ha, ben mi çekeyim ben de? Biz buradan ufak ufak uzaklaşıyoruz çünkü bayağı bir kalabalık var. Sahil kesimine geçecektik bir şeyler yemek için. Beach Club tarzı bir yermiş orası. Ama sırayı görünce hemen uzaklaşıyoruz buradan çünkü bayağı bir sıra bekleriz. Buranın da öyle bir durumu var. Yani kalabalık dönemde gelirseniz özellikle şu an bakın bu turistik dönem değil. Yani biliyorsunuz Ocak, Şubat yağışın en çok aktif olduğu, yoğun olduğu dönem. O dönemlerde bile ne kadar kalabalık oluyor Bali. Varın turizm sezonunda siz düşünün. Arkadaşlar şimdi bir tane kafeye geldik. İsmi Zin Kafe. Buranın sevilen yerlerinden biriymiş. Burada bir şeyler yiyelim istedik. Hem size şöyle etrafı da göstereyim. Yukarıda coworking alanı var, çalışma alanı var. Bilgisayarınızı alıp orada çalışabilirsiniz. Aynı zamanda otel galiba burası, bakın. Buradan girişi var, resepsiyon kısmı ve otelin bahçesini de şöyle göstereyim size. Bir yandan otelde konaklıyorsunuz, bir yandan kafesinde tabii kullanabilirsiniz. Farklı şeyler de vardır, belki havuzudur, spor salonudur. Tatlı bir yere benziyor, baksanıza. Arkadaşlar şimdi kendime bir tabak söyledim, meyve tabağı. Hava çok sıcak, ağır bir şey yemek istemedim. Çeşitli tropikal meyvelerden oluşan granola olan ve birkaç bir şey ekstra daha var sanırım. Bir tabak. Bu yaklaşık $5, yani 200 lira civarı bir şey. Bunu Ubud'un merkezinde de aşağı yukarı bu fiyatı yiyorsun. Başka yerlerde de bu fiyatı yiyorsun. Yani nereye gidersen git fiyat endeksi çok oynamıyor gibi yani. En fazla 10.000-15.000 rupi arasında fiyat oynuyordur. O da çok bir para, $1 filan ediyor yani. Yemeklere baktığımda menüyü birazcık inceledim. Hatırlıyorsunuz Ubud videomda anlatmıştım, fiyatları göstermiştim. Çok benzer fiyatlar. Yani bir şey yemek istiyorsanız böyle $6, $7, $8 bir şeyler yiyip karnınızı doyurabiliyorsunuz. Bir şeyler içmek istiyorsanız $2, $3, $4 civarı. Yani $3'la $8 arasında çok ciddi anlamda bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Böyle bir fiyat politikası var buranın. Dostlar sizleri Selçuk abiyle tanıştırayım. Abi sen gezmeye geldin buraya. Evet. Yerleşimci değilsin. Yok. Ya şu an için değil. Şu an için değil. Ayşegül Hanım aklını çelecek birazdan. Belki. Belki. Ne düşünüyorsun abi Bali hakkında? Abi çok güzel. Yani şey olarak mesela burada şeyi hissettim. Hani zaman var. Hani mesela çok yemekleri çok iyi. Spor yapabiliyorsun. Ayşegül de ondan bahsetti. Herkes fit dedi burada. Aynen. Böyle dikkat ettim abi, herkes sporla uğraşan tayfa buraya geliyor. Kesinlikle. Onu fark ettim. Yani ona zaman ayırabiliyorsun. Yani hava iyi tabii. Tabii bu ara yağmurlu. Yağmurlu sezonda geldik Evet. ama yine de sıcak bir hava var. Ha, evet, Sürekli sıcak evet, bir hava evet. var. O yüzden şimdilik daha
5 gün oldu. Daha Ha, yeni geldin sen de. evet. O yüzden bakacağız, göreceğiz, bilmiyorum. Hani ama şu an için iyi gözüküyor ya. Arkadaşlar güzel bir kafeydi burası. Yolu bu taraflara düşen olursa bu videoyu izleyip, zaten popüler de bir yer anladığım kadarıyla. Şöyle ismini tekrardan göstereyim. Reklam değil, bir öneri. Bir uğrayın. Bakın üst tarafta çalıştıkları cowork alanı da var. Her yerde çalışıyorlar yani. Şimdi buradan çıktık. Selen geldi sizi. Selen'le de tanıştırmak istiyorum. Buradan farklı bir yere gideceğiz. Selen benim 6 yıldır tanıdığım bir arkadaşım. Olimpos'ta tanıştık beraber. Burada da denk geldik. Ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Keyifler nasıl? Hoş geldin. Sen, sağ ol, sen de hoş geldin. Selen biraz geç katıldı aramıza. Şimdi hep beraber gezeceğiz. Ekip böyle. Ekip bu şekilde hep beraber gezeceğiz. Nereye gidiyoruz? Revolver'ın oraya. Revolver diye bir yer varmış. Django Shortcut'lar, bu arada Django Shortcut'ın sahibi Türk. Türk mü? Türk aynen. Burada iş yapan çok insan var. Django Türklerden. Shortcut diye bayağı bir ünlü Instagram hesabı var. O hesabın çekildiği yere gidiyoruz Hadi şimdi. gidelim. Hadi Gidelim bakalım nasıl bir yermiş. Bak herkeste motor var, görüyorsun değil mi? Bir tek Ayşegül'de bizde yok. Biz motor kullanamadığımız için. Ama buraya gelip de motor almayan, kullanmayı bilip de motor almayan insan çok az oluyordur diye düşünüyorum. Çünkü çok rahat, kolaylık sağlıyor size yani. Çok rahat bir yerden bir yere ulaşabiliyorsunuz. Bu arada yağmur atıyor ufaktan. Ulaşımınızı kolaylaştırıyor. Eliniz ayağınız olduğu için mototaksiye bağımlı kalmıyorsunuz ve bütçe olarak da mototaksiyle kıyaslayınca daha uyguna geliyor. Onu da Selen'e soracağım şimdi. Oraya ulaşalım da. Canggu böyle bir yer ya işte. Motorun üzerinde size şöyle geçtiğimiz yerleri de göstereyim bir yandan. Dediğim gibi uzaktan çalışanların, backpackerların biraz daha böyle spor yapayım, sağlıklı yaşayayım, gürültüden uzak, tabii eğlence hayatının da olduğu bir yer burası. Öyle bir yanı da var. Gençlerle vakit geçireyim, kafa dengi insanlarla vakit geçireyim derseniz genelde Canggu'ya geliyormuşsunuz anladığım kadarıyla. Network Bak kafa sallıyor önden. Network yapmak için. Network için geliyorlar değil mi? Dostlar bir tane Türk arkadaşımız Instagram sayfası açıyor. Django Shortcut diye. Buradan geçen insanların ve sanırım farklı yerdeki insanların da böyle kısa videolarını çekiyor. Reels halinde paylaşıyor bunu Instagram'da. Bayağı da böyle bir popüler olmuş. Dünya çapında herhalde insanların dikkatini çekmiş. İyi de bir takipçisi var. Buradan insanların videosunu çekiyor işte arkadaşımız. Hatta şu karşıda da bir tane dönerci var. Şu an kapalı. Bakın bayağı bir trafik de var bu arada. Böyle bir olayı varmış. Burayı popüler etmiş sanırım bu arkadaş. Doğru mudur? Doğru mu anlıyorum? Ha, buraya oturarak çekmiş. Öyle. Tamam. Şöyle bir sayfası var. Göstermiş olalım. Bizde ufak bir destek olsun. Evet. Django Shortcut arkadaşlar. İzleyebilirsiniz videoyu. Şöyle videolar çekiyor arkadaşımız. Bak güzel bir konsept bulmuş aslında. Bunu yapan kişi de Türk. Var mı kendisi? Burada. Burası bir tapınak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir tasarımı var. Bildiğimiz o tapınak mantığından farklı bir şekilde dizayn ediyorlar. Heykelcikler yerleştiriyorlar birçok yerine. Hepsi bir tanrıyı ifade ediyor. Belki tanrı, koruyucular bunları ifade ediyor. Bir mitolojik anlamları da var. Ama tasarım mimari olarak benim çok hoşuma gitti buradaki tapınaklar. Canggu'nun olayı sadece bu kadar o zaman. Yani çok fazla böyle gezilip görülecek yer yok. Ama burada güzel vakit geçirirsin gibi. Çalışırsın, restorana gidersin Şehir hayatı gibi düşünebilirsin. Şehir hayatı. Aynen. Evet, burada yaşarsın yani. Güzel kafelere gidersin, güzel yemekler yersin, güzel spor yaparsın. Network eventleri var. Aynen öyle. Komedi geceleri var. Çok fazla event var burada. Aşırı event var gerçekten. Event Türkçesini de söyle. Etkinlikler var. Etkinlik ve aktiviteler İyice var. Balili olmuşsunuz ya. İyice Balili olmuşsunuz ya. Ayşegül Hayat yaptı. bizi Ayşegül beni böyle yaptı. yalan. O Bali'den Balili'den daha Balili. Bali neydi? Ben Balinezim. Balinez, ben ha. önceki hayatımda Balinezdim zaten. Burası benim köyüm. Mikrofonu sana vereyim sayın Balinez. Ve böyle şey gibi hissediyorum gerçekten. Buraya henüz gelmeden önce de burası benim yerim gibi hissediyordum. Ve buraya bir kez geldikten sonra birkaç kez geldik. Buraya bir kez tatile geldim. Sonra birkaç kez daha geldim ve artık buradan gitmek istemediğimi fark ettikten sonra buraya yerleştim Sonra zaten. bir gece bir rüya malum oldu sana. Sen Balinez'sin, burada kal. Aynen. Bana malum oldu önceki hayatımda Balinez oldum. Sonra dedim ki evet sebep buymuş. O yüzden burada yaşamak istiyormuşum zaten.
Bu arada buraya yerleştikten sonra yanıma bir 3-4 kişiyi daha yerleştirdim buraya. Arkadaşlar ben buradayım, Türk mahallesi kuruyorum. Hepiniz burada böyle gelip mutlu mesut bir hayat kurabilirsiniz. Acayip bir trafiği var buranın yalnız. Yani Ubud tarafında da o merkezde de trafik var. Ama Ubud'un biraz daha dışına çıkınca rahatlıyor yollar. Bir de tek giriş tek geliş hep bu şekilde yollar. O yüzden direkt kilitleniyor. En ufak bir kalabalık olduğu zaman direkt kilitleniyor. Bu Canggu tarafı daha da sıkıntılıymış trafik konusunda. Çünkü bütün turistler burada yani. Ubud'da da tamam gezen eden tayfa var da burası biraz daha böyle kalabalık gibi geldi bana. Bazen böyle değişik ara yollara sokuyor sizi harita. Acayip güzel yerlerden geçiyorsunuz. Bayağı da bir yağmur yiyerek devam ediyoruz yolumuza. Hava kapandı. Ben nereye gitsem yağmuru oraya götürüyorum arkadaşlar. Anlamadım ya. Burası da bir tapınak galiba. Size bir bilgi vereyim. Burada tapınaklar evin bir parçası. Değil mi? Tapınaklar Evet. evin parçası burada. Burada evin bir düzeni var. Kuzey, güney, batı, doğu diye. Ona göre evin binalarını yapmak zorundalar ve o yaptıkları kompleksin içerisinde, o evin içerisinde mutlaka tapınak olmak zorunda. Aslında bir kültürel şey gibi oluşmuş Evet, yani bu. evet, evet. Onu fark ettim ben de. Aha, aynen. Arkadaşlar Bali Padel Akademi diye bir yere geldik. Böyle kapalı alanda tenis oynuyorlar. Biraz farklı bir spor. Ben Selen'e vereceğim mikrofonu. O daha iyi biliyor. Nasıl bir yer burası? Turistler bayağı bir aktif genellikle- burada mesai harcıyor gördüm kadarıyla. Aynen. Genellikle turistlerin tercih ettiği bir oyun. İkişer kişilik gruplarla oynanıyor. Tenise çok benziyor. Bali'de çok popüler olan, inanılmaz herkesin sürekli oynadığı bir yer. Burada en büyüklerden bir tanesi. Açık hava tarzında böyle konseptleri var. Genellikle buradaki padel akademi ya da padelle ilgili olan bütün yerlerde işte havuzu, saunası, ice bath gibi böyle buz havuzu falan tarzında komplekslerden oluşuyor. Hep beraber, hepsi bir arada. Geçen senin bir fotoğrafını gördüm. Sen Mertens'i görmüşsün Aynen. Mertens'le burada beraberdik. Burada bir yarışma vardı. Yarışmada karşılaştık. Hep beraber vakit geçirdik. Çok eğlenceliydi. Reis beni bırakıp nereye gidiyorsun ya? Dur şimdi motora normalde soldan binilmez ama ben sağdan binilmez ama binmiş bulundum artık. Nereye gidiyoruz şimdi? Şu ileride güzel bir gym var arkadaşlar. Spor yapıyormuş insanlar. Orayı da göstermek Açık havada istiyorum. spor Açık havada spora. Evet. Buranın en güzel cimlerinden bir tanesi. Çok tatlı bir manzaramız var bu arada. Onu da göstereyim sizlere. Sağımız solumuz pirinç tarlası. Ya bu insanların ana besin maddesi arkadaşlar pirinç. Mentalite şu. Biz pirinçle herkesin karnını doyururuz. Kimseye de muhtaç olmayız. O mantıkta ilerliyorlar. Zaten Güneydoğu Asya'da pirinç yetiştirmeyen ülke sayısı sanırım çok azdır. Yalnız çok da güzel bir motor yoluymuş ha bak. Manzaraya baksana sağlı sollu. Harbiden çok tatlı bir yermiş ya. Canggu'nun en güzel yollarından bir tanesi. Evet öyle. Sana mikrofon uzatsam böyle şey yapar mısın? Strese girer misin Selen? Yo. Tamam. Şimdi sen ne yapıyorsun Selen? Seni tanıyalım bir de ya. Ay onu oradayken çekelim ne olur. Orada gömecek. Heyecanlandın mı? Aynen. Ne oldu ya böyle konuşamaz mısın? Kendimle alakalı olan şeyleri. Şu an kendinle ilgili her şeyi unuttun değil mi? Tamam. Şimdi kaza maza yaparız bir de. Kaza yapmayız ama. Tamam doğru haklı. Motorla giderken de aksiyona girmeyelim. Gerek yok. Bak şuradan. Aa güzel evet gördüm. Aa çok da güzel yer yapmışlar ha. Buranın en sağlam spor salonlarından bir tanesi. Çalışanlar da acayip böyle bilgili. Pirinç tarlalarının hemen yanındayız arkadaşlar. Manzaramız bu şekilde bakın. Hemen kamerayı çeviriyorum. Burada spor salonu var. Çok güzel bir spor salonu. Açık manzaraya karşı spor yapıyorlar. Havuzu da var. Orada aletler de var. Gayet güzel. Üyelikleri vesaireleri varmış. Ben ekranda şu an görüyorsunuz. Görüntüsünü aldım onun. Yani şuraya karşı spor yapmak keyifli olabilir. Bak karşıda bir tane dağ da görüyorum ben. Orası daha çok ilgimi çekti. Güzel bulutlar kaplamış etrafını. Tatlı bir yer. Spor severler yolu buraya düşerse zaten Ayşegül bol bol söyledi. Nereye kaçıyorsun kız? Gel. Spor severlerin aradığı bu değil mi? Evet kesinlikle. Doğanın ortasında böyle pirinç tarlalarına karşı spor yapmak bence çok daha keyifli. Çünkü ne ofise ne de spor salonu olarak böyle duvarlara bakıp bir şey yapmak
bana pek keyifli gelmiyor. O yüzden işi Dünyanın de, her yerinden insan sporu bunun da. için geliyor aslında bir Aynen, noktada. aynen işi de sporu da ya dünya üzerinde yaptığınız her şeyi aslında keyifli bir şeye dönüştürmek ve kolaylaştırmak. Böyleyken her şey daha kolay bence. Yani buraya gelip spor yapmak bence kesinlikle daha kolay. Daha teşvik edici. Evet kesinlikle. Ve yani spordan sonra şu havuzun içinde yüzüp böyle bir manzaraya bakıyor olmak bile spor yapmak için bir insanı şevklendirir diye düşünüyorum. Dostlar ben size Selen'i tanıtmayı unuttum. Söylemiştim ya biz 6 senedir tanışıyoruz ama sen ne yapıyorsun burada? Bir anlat bakalım insanlar tanısın seni. Sen kimsin? Ne zaman geldin buraya? Ne yapıyorsun? Bir anlat bakalım ya. Ben Selen Genç. Buraya 3 ay önce yerleştim. Bali'ye gelme gibi bir düşüncem yoktu aslında. Bir proje için yola çıktım ama Bali oldu. Bali'yi çok sevdiğim için Bali'de kalmaya karar verdim. Şu an fotoğraf ve video işiyle uğraşıyorum. Aynı zamanda yapımcıyım. Burada daha çok etkinlikler tarafında yardımcı oluyorum. Birkaç tane böyle Etkinlik yapıyorsun. etkinlikler üzerine daha çok işte parti, etkinlik veya daha çok network üzerine etkinlikleri organize ediyorum. Event diye söylemeyeyim. Etkinlik parantezine alıyoruz bunu. Aynen. Türkçe konuşun kardeşim ya Allah Allah. Kusura bak. Bu şaka yapıyorum. Aynen aklıma gelmiyor bazen bazı kelimeler. Uzun yıllar yurt dışında yaşadım çünkü en son Covid öncesi Amerika'daydım. Ondan dolayı hala bazı kelimeler böyle Selen bende. hep böyle %30 Türkçe, %60 İngilizce, %10 artık Allah ne verdiyse. Aynen. Gerçekten öyle. Bir de yapımcılığını yaptığım birkaç tane projem var. Bunlardan bir tanesi Netflix için. Bir yıl içerisinde çekimlerini yapacağımız Hindistan tarafına doğru yolculuk başlayacak. Buradan ayrılacaksın ama sonra tekrar buraya mı döneceksin? Aynen. Ben çekimler için daha çok seyahat ediyorum. Şimdi Vietnam'a gideceğim. Daha sonrasında Dubai'de bir çekimim var. Sonrasında da Mısır'a geçeceğim. Tamam ben kamerayı sana vereyim. Sen beni çek o zaman. Olur. Nasıl Olur. peki Bali? Bali nasıl mesela? Geldin sen aklında hiç yoktu Bali. Evet, Sosyal ben- medyadan böyle görüp mü geldin? Çünkü biliyorsun güzel PR'ı yapılıyor sosyal medyada Bali'nin. Benim aslında arkadaşım proje yapmak istiyordu. Bu projede ben dalgıçım. Dalgıç olduğum için su altı ile ilgili bir projeydi. Onun böyle kısa bir filmi vardı. O ülke seçmek istedi. Vietnam mı olabilir, Filipinler mi, işte Endonezya mı? Buranın çok güzel bir bölgesi var Raja Ampat diye. Dalgıçlar için böyle inanılmaz bir cennet diyelim. Orada bir proje düşündüğü için ben de Bali'de kalayım diye düşündüm ama Bali'yi hiç araştırmamıştım. Bali benim yani beklentilerimin çok üstünde bir yer çıktı. Tatlı bir yer, katılıyorum. Evet, çok Tatlı bir yer. büyükmüş bir Çok kere. büyükmüş evet ya. Ben bu kadar büyük olduğunu düşünmüyorum. Ya motorun Mesafeler. üstünde bir yerden bir yere gitmek 1-1,5 saat olur mu arkadaş ya? Aynen. Mesafeler çok uzak. Ciddi iyi planlamanız gerekiyor. Gerçekten çok iyi planlamanız gerekiyor. Ben sadece gelmeden önce bir tane arkadaşım vardı burada. Eşiyle beraber yaşıyorlar. Onlarla konuştum. Onlar Canggu bölgesindeler. Ben de bavulumu falan bırakayım hani onlara yakın olayım diye Canggu'yu Canggu'ya seçtim. geldim 5 aydır buradayım. 3 aydır buradayım ama Canggu'ya geldikten sonra internetten biraz araştırma yaptım. Ubud mu Canggu mu işte Uluwatu mu diye. Ubud. Çok tatlı bir yer Ubud ya. Ubud'da 20 gün kaldım. Hem kendim böyle bir belgesel kısa metrajlı 1-2 festival çektim. Onun için bir aileyle beraber 10 gün vakit geçirdim. 10 gün de kendim kaldım orayı tanıyabilmek için. Uluwatu'yu da gezdim. Oraya gidemedim. Belki bir sonraki Aynen. gelişimde 12 giderim günde oraya kaldım. Çok yani ben ters ilk ya. geldiğim zaman bölgeler çok uzak birbirine olduğu için hep böyle 10-15'er gün bölge mantıklı, kaldım. çok Aynen. mantıklı. Ya bir yerde kalayım aman gün içerisinde giderim bak ben onu yaptım ama ben biraz daha farklı bir kafayla geldim buraya. Bir geçiş yeri gibi oldu benim için. Plansız programsız geldim. Onu siz planlı programlı gelin öyle yapmayın yani. Aynen. Bir de sen böyle bir sürü bir şeyler çekiyorsun ama kendi bir YouTube kanalı açtın hiçbir şey yayınlamıyorsun orada. Hayırlı olsun Söyle. YouTube kanalı açtın. Aynen teşekkür ederim. İlk biz kanalı açtığımızda buradan Uğur'a da selam olsun Aynen. Uğur Kol'a. Biz ilk kanalı açtığımızda işte yakınlarımız yorum atıyordu, destek atıyordu. Selen de onlardan bir tanesiydi. Selen de kanalı açınca ben de kendisine bir destek olmak Buranın istedim. ilk Lütfen takip takipçileri. edin. Aynen. Evet, ilk takipçilerden gerçekten. Aynen. Lütfen siz de Selen'in kanalına, Instagram adresini de vereceğim ben. Evet. Buraya gelmek isteyen olursa yazsın sana, destek Çektiğim ol. şeyleri kendi seyahatle alakalı olan maceralarım, deneyimlerimi oradan da paylaşmaya başladım artık. Kendi projelerim hakkında da ara ara böyle şeyler paylaşıyorum, içerikler. Hem Instagram'dan hem de YouTube'dan ilerliyorum. İşlerim haricinde diyeyim. Oradan da beni takip edebilirseniz çok sevinirim. Çok Hayırlı mutlu olsun olurum. tekrardan. Aynen, çok Yolun açık teşekkür ederim. olsun YouTube'da. Umarım Çok teşekkür ederim. istikrarlı güzel içerikler üretirsin. Umarım aynen. Orada sürekli olarak bir şeyler yapmaya çalışacağım. Beraber buluşacağız diye umut ediyorum ben de.
Selen, şimdi sana şeyi sormak istiyorum. Burada motor kiralamak istedim diyelim. Aşağı yukarı ne kadar günlük kirası? Ben uzun dönemli kiraladığım için 1.500.000'e kiraladım. Kaç dolar yapıyor? Yaklaşık $100. Ama şöyle bir şey, lokal bir aile tanıdığım var benim Ubud'da. Onun amcası kiralama yapıyor. O yüzden özel indirim aldım. Bu bir aylık kiranın fiyatı Evet. mı? Burada genellikle Canggu tarafında $110, $120 kiralama yapabiliyorsunuz. Aylık. Aylık, aynen. Benim gibi büyük motor için ama. Yani ben şu an Honda PCX 160'lık sürüyorum. Bu tarz büyük bir motoru almanız, yani kiralamanız o fiyatlara tekabül eder. $100'la 120-130 dolar arası gibi bir şey düşünebilirsiniz. Peki scooter da gördüm ben. Scooter kiralasak ne kadar olur? Onlar daha uygun sanırım. Scooter bunun yani $70-80 falan civarı o Bir da. aylık kirası. Evet, bir aylık kirası. Peki kısa dönem geldim diyelim. Ben burada mesela bir haftalık buradayım. Bir haftalık ya da 10 günlük motor Mesela kiralamak bu istiyorum. Onlar günlük kiralıyor değil mi? NMAX veya PCX'in günlükleri ben hatırladığım kadarıyla 110 rupi, yani 250-300 TL arası bir şeydi. Günlük kirası. Evet. Biraz büyük motorlar için. Büyük motorlar için. Küçük motorda da 200 liraya falan düşüyor diye düşünebilirsiniz. Motor kullanmak çok tehlikeli. Kurallar yok. Hız sınırı hiçbir şekilde yok. İnsanlar aynaları sadece süs olarak kullanıyor bence. Lokaller hiçbir şekilde dikkat etmiyorlar. Motorun üstüne doğdukları için onlar için çok rahat. Yollar gördüğünüz gibi zaten bozuk Bayağı çoğu kalabalık yerde. ve tek giriş var her yerde. Aynen. Burada Selen'in kaldığı bir guest house var arkadaşlar. Orayı göstermek istiyorum sizlere. Bir odada kalıyor. Tuvaleti, banyosu içerisinde. Şöyle göstereyim, bahçenin içine girdim. Böyle bir bahçesi var. Ortak alan. Burada mutfak var. Mutfak ortak. Wi-Fi var. Sanırım ücretsiz su da veriyorlar anladığım kadarıyla. Su da dahil, yani içme suyu. Burada havuzu var. İşte orada çimlim vesaire bir şey var. Takılabiliyorsunuz burada. Ortalama bir guest house göreceğiz arkadaşlar Bali'de. Uzun dönem kiralamak istiyorsanız aklınızda bulunsun. Selam, buranın fiyatı ne kadardı? Şöyle ayakkabılarımızı çıkaralım. Günlük 8-9 dolara denk geliyor. Aylık 280 dolar. Aylık 280 dolar. Şöyle bir oda. Çift kişilik bir yatak var. Yatak rahat mı? Evet, çok rahat. Tamam. Çünkü bazı otellerde mesela ya da yerlerde taş gibi yer ucuz fiyat veriyorlar ama yatak rahat olmuyor. Uzun dönem kalacaksanız önemli arkadaşlar. Orada eşyalarınızı koyabileceğiniz bir yer var. Böyle çalışma masası var ve tuvaleti, banyosu. Evet. İçeride kliması da var. Çalışıyor mu klima? Evet, çalışıyor. Tamamdır. Böyle bir yer. Sıkıntı yok. Rupi olarak ne kadardı? Onu da söyleyelim de. Tabii ki 4 milyon 500. 4 milyon 500 bin Endonezya rupisi. O da işte günlük 8 dolar 9 dolar civarı bir şey yapıyor. Aynen. Uzun dönem kalacaklar genelde böyle yerler tercih ediyorlar değil mi? Uzun Bütçe dönem, aynen. olarak, yani nasıl diyeyim, bütçe dostu bir yer. Aynen. Burası Canggu merkeze çok yakın. Canggu'nun içerisindeyiz zaten. Her yere böyle 5-10 dakikada gidebiliyorum. Bulabildiğim en ucuz yer burası, öyle söyleyeyim. Tabii Ayşegül'ün kaldığı yer daha da ucuzmuş ama burası hani şey olarak, konsept olarak guest house standartında en ucuzu. Genellikle 6 milyon. O da işte 400 dolara falan tekabül ediyor. Aylık olarak. Aylık olarak. Bu da sezon dışı. Şu an yüksek sezonda değiliz Bali için. Normalde yüksek sezonda daha da fiyatlar artıyor. Yani Tabii. Türkiye'deki gibi aynı düşünebilirsiniz. Sezon dışında 6 milyon, yani 400-500 dolara çok rahat böyle rahat edebileceğiniz bir guest house'a yerleşebilirsiniz. Odanız olabilir sizin de. Senin kaldığın yer uzak mı Canggu'ya? Benim kaldığım yer motorla Canggu'ya 15 dakika falan sürüyor, 10-15 dakika. Benim kaldığım yerin aylık ücreti de 5.800 lira. Benimki de bir oda sadece. Kocaman bir bahçesi var, içinde bir havuzu var. Ortak mutfağı var, yemek yapabildiğim. Aynı zamanda böyle ikinci katta bir teras alanı var. Orada ortak bir çalışma alanı var. Onun videosunu ben zaten YouTube'da çektim. Birçok kişi görmüştür. Senin kanalından izleyebilirler. Aynen. Tuvaleti, İzleyebilirler. banyosu içerisinde mi odanın yoksa? Hayır, benim kaldığım yerin tuvaleti ve banyosu ortak. Bir odayla ortak kullanıyorsun. Onun Yani iki dışında- tane oda bir tuvalet banyoyu kullanıyor. Aynen öyle. Ama tatlı bir yer, ben çok seviyorum. 5800 lira aylık. Yani günlük böyle hesaplayınca rupi olarak söyleyeceğim 2 milyon 200 küsür bin rupi falan Aynen. yapıyor. Aylık 135 dolar civarı, evet. günlükte 4,5 dolar civarı. Evet. Dostlar, Bali'de yaşayan Türkleri tanımaya devam ediyoruz. Onlardan burası hakkında bilgiler almaya devam ediyoruz. Şimdi
Burada bir Türk restoranına geldim arkadaşlar. Bodrum Corner isminde Canggu'da bir Türk restoranına geldim. Burada bir genç kardeşimle tanıştıracağım sizi. Bir bakalım buraya gelenler mesela Bali yemeğini beğenmedi. Türk yemeklerinden neler yapıyorlar? Kardeşimize sormak istiyorum. Onun da hikayesini sizlere aktarmak istiyorum. Onunla konuşmadan önce sizlere restoranı bir göstermek istiyorum. Burada çalışan kardeşlerimiz var. İş öğrenen kardeşlerimiz var. Burada ne yapıyorlar? Odun ateşi. Lahmacun yapıyorlar arkadaşlar. Lahmacunları çok meşhurmuş ve popülermiş. Şöyle restoranın iç kısmını da göstereyim sizlere. Yolu buraya düşen olursa ve Türk yemeklerini özlediniz derim, buranın yemeklerine alışamadınız, gelip burada yiyebilirsiniz arkadaşlar. Restoran burası. Bodrum Corner. Aklınızda bulunsun. Dostlar sizleri Cankut'la tanıştırayım, genç kardeşimle tanıştırayım. Abi nasılsın? İyiyim sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldin Hoş bu bulduk, arada. çok sağ Merhaba olasın. size de arkadaşlar. Çayımız da geldi hemen. Mekana girer girmez hemen çayımız geldi dostlar. Burada Türk gelen misafirlerimize zaten hiç sormadan çay verdirtmeye çalışıyoruz personelimize. Bazı abilerimiz var, geldiği zaman hiç diyor bana sorma diyor, hemen diyor ben gelir gelmez diyor çayımı getir lütfen diyor. Öyle direkt çay servisiyle başlıyoruz burada. Yemek öncesi, yemek sonrası şeklinde. Ellerinize sağlık, ellerinize sağlık. Kaç senedir buradasın? Biz seninle daha öncesinden tanıştık, konuştuk. Bir aile işletmesi burası. Ne zaman geldiniz? Neden Bali'ye geldiniz? Sizi buralara düşüren neydi? Hikayenizi ben merak ediyorum. Onları anlatmak istiyorum. Tabii. Şöyle oldu aslında, biz 2 sene önce falan keşfettik Bali'yi. Babam daha doğrusu. Bizlere daha güzel bir hayat sunabilmek için, daha böyle pozitif, daha sağlıklı bir ortam yaratabilmek için bir arayışa girdi. Durum bu olunca babam Vietnam, Tayland ve Bali tarafına bir seyahat düzenledi bundan 2 sene önce. Buraları gezdi, gördü. Burada hiçbir iş yapmadan 6 ay kadar yaşadı. İnsanlarla tanıştı, sohbet etti. Ondan sonrasında bize dedi ki ben burada dedi bir serüvene başlıyorum. Türkiye'den dedi buraya yatırım yapıyoruz. Burada dedi bir serüvene başlıyoruz hep birlikte. Hadi bakalım hayırlısı dedi. Biz de hadi bakalım hayırlısı dedik. Çıktık geldik. Ben geleli aslında 3 ay oldu daha. Çünkü ben orada hala Türkiye'de buraya yatırım sağlayan bir fondum aslında. 1,5 sene sonunda artık babam dedi ki tamam dedi biri gelsin buraya dedi. Burada dedi hani bir şeyler oluyor, yardım lazım. Tamam dedik, çıktık geldik. 3 ay oldu ben geleli buraya. 3 aydır da aslında çok yoğun bir tempoda çalışıyorum ben. Çünkü burada bilmediğimiz bir millet, hiç bilmediğimiz bir kültür. İnsanların karakterlerini, nasıl davrandıklarını, nasıl yaşadıklarını falan babam 2 senedir burada olduğu için çözmüş. Ama ben daha 3 aydır buradayım. Çok fazla bir şey çözemedim Yeni açıkçası. deneyimler. Evet. Onlara biraz alışma süreci oldu falan. Biz bu dükkanı şu anda saat 10'da açıyoruz, 12'de kapatıyoruz. 14 saat boyunca ben bir fiil dükkanda durmak zorunda kalıyorum. Çünkü burada yeni bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Personele, insanlara servis yapmaktan tutun. Hani burada biz bir taş fırın yaptık, onu da belki koyar Burak Bey. Lahmacununuz çok meşhur oldu. Aynen. Yani lahmacunu çok beğeniyorlar. Orijinal bir taş fırın döşedik biz burada. Taş fırın yaptık. Öyle olduğu için şimdi hiç bilmedikleri bir şey yapmaya çalışıyor buradaki personel. Onların başında durmak lazım. Evet. Çünkü bir insan doğrusunu bilmeden yanlış yapıp yapmadığını anlayamaz onu. O yüzden ben sürekli öyle bir sirkülasyonda çalışıyor gibiyim aslında. Ama Nasıl ben peki buradaki yaşam, memnun musun? burada Alışabildin mi? Buraya alışılmayacak hiçbir şey yok burada. Burası gerçekten ya ben çok seviyorum yani Bali. Ben Türkiye'de kendim 15 senedir hem kendi restoranlarımızı işlettik hem kendi lokantalarımızı işlettik. Ben Michelin yıldızlı restoranlarda çalıştım, Bodrum'da birçok mekanda. Hani kendimi ben servis sektörüne verdim, adadım. 24 yaşındayım ben. 15 senedir falan bu sektörün içindeyim yani. Çok ufaklıktan gelmeyiz. Hani bizde mektep yoktur, alaylı derler bizde bu işlere. Biz bu işin alaylısıyız aslında. Ben mesela Türkiye'de 8 saat çalışırken ben stres oluyordum, ben yoruluyordum, ben böyle ne yapacağımı bilmiyordum. Hani insanın içinde bir sıkıntı sürekli oluyordu. Ben kendi nazımda konuşayım yani, kendi nezdimde. Burada 14 saat bir fiil ayakta durmama, bir şeylere koşuşturmama rağmen ben Türkiye'deki stresi, sıkıntıyı veya yorgunluğu burada hissedemiyorum. Çünkü burada pazara gitmem gerekiyor. Pazara gitmek için çıkıyorum buradan. Trafik sıkışıyor şurada ileride. Ya böyle adamla yan yana kalmışız şimdi. O arabada ben motordayım böyle. Bakıyoruz adamla göz gözeyiz. Diyorum nasılsın diyorum. Adam dönüyor gülerek bana sohbet ediyor. Biz orada ayaküstü 5-10 dakika sohbet ediyoruz. Güler yüz var, Evet. Güler yüz var. İnsanlar da millet olarak, medeniyet olarak biraz cahil bir millet. Hani her şeyi görmemişler, her şeyi bilmiyorlar. Ama özlerinde karakter olarak çok iyi insanlar. İçlerinde kin yok, nefret yok, öfke Arkadaş patlamaları canlısı yok. benim gördüğüm Arkadaş kadarıyla. canlı, yüzleri sürekli gülüyor. Çok mutlular. Yani
sadece pirinçle ve haşlanmış sebzeyle yaşamalarına rağmen gayet mutlular. Yani biz Türkiye'de söyleme sahip tavuk et bile yerken hani bir şekilde ya ay sonu nasıl gelir acaba diye düşünmek zorunda kalıyoruz. Mentalite farkı, Aynen. hayatı yaşama biçiminin o farkı burada net bir şekilde gözüküyor Kesinlikle aslında öyle. gelince. Yani coğrafya kaderdir olayı burada gayet güzel, çok daha bariz bir şekilde görünüyor. Çünkü buradaki insanların parayla ilgili bir ticaretleri, bir alakaları, ilgileri yok. Ben burada personel almaya çalıştığım zaman personele diyorum ki seni diyorum bu maaştan başlatayım ama diyorum sen diyorum kendini geliştir. Bana diyorum başka şeyler vermeye başla dükkana. İşletmeye Maaşını katkı yükselsin, sağla. konumunu Maaşını yükselteyim, konumunu yükselteyim diyorum. Adam bana dönüp diyor ki çok para ne işe yarar? Çok basit yaşamayı öğrenmişler o Evet, zaman. yani adamın bu hayatta hiçbir yani maddiyat konusunda bir beklentisi yok. Yok araba alayım, yok ev alayım, yok ben de bir dükkan yapayım. Hiç öyle bir durumları yok, hiç öyle bir istekleri yok. O yüzden bazen istediğimiz şeyi alamıyoruz onlardan. Çünkü bizde Türkiye'de nasıldır? Bir şey istiyorsan o şeyi edinmek için çalışman Çabalaman gerekir. gerekiyor. Çabalaman gerekir, para biriktirmen gerekir. Bunun için de bazı şeylere katlanman gerekir. Çok mutlu, çok sağlıklı bir ortamda çalışmıyorsundur mesela belki. Ama nedir? İşin ucunda dersin hayalim var. Ben bunun peşinden gitmek zorundayım dersin. Burada insanlarda o şekilde bir durum söz konusu olmadığı için Farklı bakıyorlar o zaman evet, hayata. çok farklı bakıyorlar. O bizim içimizdeki o hırs yok. Hırs, evet. O hırs olmadığı için pratiklik yok, hız yok. Her şey çok yavaş burada. Sakin yaşıyorlar. Evet. Onu ben de fark ettim. Çok Çok yavaş, sakin çok yaşıyorlar. rahat, çok böyle yani durgun ama güzel bir yer burası. Ben çok seviyorum gerçekten. Geldim geleli Bali'ye 3 aydır. Memnunsun. Çok memnunum. Peki buradaki yaşam pahalı mı yani? 3 aydır gözlemin nedir? Bali'ye yerleştik mesela. Ben biliyorsun sosyal medyada çok fazla böyle Bali'ye gelme planı yapan, araştırmaları yapan insan var. Geldiğini paylaşan arkadaşlarımız, dostlarımız var. Ve Bali'yi farklı dillerde bir şekilde anlatıyorlar. Senin gözlemin nedir mesela? Buraya gelmek isteyen birine önerir misin? Gezmek için ayrı ama sen yaşama konusunda biraz daha deneyimlisin. O açıdan sorayım ben sana. Yaşama konusunda kesinlikle ben öneririm. Neden? Çünkü burada ucuzluk ve pahalılık aslında Bali genelinde söylenemeyecek bir şey. Çünkü burada belli başlı yerler var Bali'de. Canggu dediğimiz, Seminyak dediğimiz. Bu yerlerde bir lokasyon tutmak yani bırakın ev tutmayı, hani bırak ev tutmayı, yemek yemek dahi çok pahalı bazen. Gittiğin mekanın nerede olduğu senin ne kadar harcayacağını belirliyor aslında. Ama yaşamaya geldiğin zaman sen burada çok güzel denizi olan yerler var. Sanur tarafı mesela çok güzel, çok sakin. Böyle Bali'nin de zaten böyle popülasyonu hep bir şekilde belli yerlerde toplanmış Evet, durumda. onu ben de fark ettim. Genç kuşak, Sıkışmış belli evet yere. evet. Genç kuşak biraz daha Seminyak, Canggu tarafında. Bu Sanur diye bahsettiğim yer tamamen bizim Türkiye'deki sahil kasabaları gibi. Emeklilerin yerleştiği. Biraz daha bakir kalmış Evet, o zaman. biraz daha öyle. Aynen, kesinlikle. Ubud tarafı mesela tamamen böyle bir hani tapınak olsun, bir kültürel miras Tamamen olsun. kültürel olarak ve doğal Keşişler, güzellik. yogacılar, doğal güzellikler. Ben çok sevdim Ubud'u. Evet, Çok Ubud, tatlı bir yer. Ubud o konuda çok güzel. Mesela biz buranın inanılmaz bir trafiği oluyor. Sen de deneyimledin. Sesten anlıyorsunuzdur. Onu kesemiyoruz, kusura bakmayın. Yani- Bayağı bir akan bir trafik var. Burada bir de kural falan da öyle çok Yok, hakim evet, değil. maalesef. Polis, devlet, kural öyle çok sıkı fıkı değil yani. Burada motorlar istedikleri egzozları kullanabiliyorlar. O yüzden biz bu sesin önüne geçemiyoruz. Durum öyle olduğu için burada yani Bali'ye genel olarak ucuz veya pahalı diyemeyiz. Siz Türkiye'den geliyor olduğunuz için, biz Türkiye'den geliyor olduğumuz için burası biraz daha bize ucuz. Türk yemekleri yapıyorsun. Türk yemekleri yapıyoruz. Neler yapıyorsun mesela hocam? İşte fırınımızı yaptık biz. Pide çeşitleri, lahmacun yapıyoruz. Hani internasyonel olsun diye pizza da koyduk dedik. Taş fırınımız var. Onun haricinde şu anda kebap ürünleri olarak işte köfte yapıyoruz. Adana'nın keza harcını kendimiz yapıyoruz, kendimiz çekiyoruz. Kuzu şiş yapıyoruz. Tavuk ürünleri olarak tavuk şiş, tavuk kanat, döner yapıyoruz burada. Şimdi ben burada fiyat politikası olarak çok yüksek fiyatlar yazmıyorum. Hani bunu izleyiciler anlamaz ama sen Canggu'ya, Seminyak'a geçtiğin zaman hani oradaki fiyatları gördüğün zaman anlayabilirsin. Bizim fiyat politikamız çok yüksek değil ama lokal bir restoranla yarışacak imkanımız Onlar yok. çok ucuz canım. Çok ucuz. Onlar yarım Gerçekten. dolara, 1 dolara yemek yiyorsun Evet, orada. yani- Gerçi lezzetli oluyor bu arada. Öneririm buraya kadar gelip onların yemeklerini yani hangi ülkeye giderseniz gidin yerel yemekleri deneyin arkadaşlar. Ki burada da güzel yemek yapıyorlar. Aynen. Ben çok şaşırdım. Bu Ya kadar güzel beklemiyordum. Bazı ürünler var gerçekten çok lezzetli, çok keyifli. Yemesi sadece dış standların hani naçizane bazılarında ister istemez bir hijyen problemi oluyor. Çünkü temizlik kültürleri bizim temizlik kültürümüzden çok farklı. Farklı, evet. Evet. Yani öyle
her restorana gir, her restoranda gerçekten çamaşır suyu bulunmaz yani temizlik için. Kullanmıyor adamlar. Ya biz biraz daha ilk başta hani Türkleri yakalamak istedik. Çünkü dedik ki bir hani selam verecek bir eşimiz, dostumuz olsun burada. Evet. Gelmişiz dedik gurbete. O yüzden biraz daha şu anda benim zaten müşteri portföyümün %95 kadarı Türk. Ve burada bütün Türkler birbirini tanıyan Türklere dönüşüyor. Evet. İster istemez gel git. Öyle bir network oluşuyor Evet. burada. Yani ben ilk ayımda buraya geldiğimde babamın arkadaşlarından 5 kişiyle tanıştım. Benim şu anda burada 55 tane tanıdığım var. Ve bu babamdan falan çok sonra oldu yani. Kendin sağladığın Aynen. bir. Yani kendin sağlıyorsun, dükkan sağlıyor, reklam Bir sağlıyor. yere gidiyorsun, biri Evet. illaki Türkçe konuşan biri duyuyorsun Aynen yani. öyle. Gerçekten çok ciddi bir turist potansiyeli de var Türkiye'den gelen ve aynı zamanda yatırımcı, iş yapmaya gelen, sadece restoran olarak düşünmeyin, farklı iş kollarında da iş yapmaya gelen insanlar Evet. var. Onu da yeri gelmişken sorayım. Burada iş yapmak kolay mı? Burada iş Bir yapmak prosedür nedir yani? Bunun kanunu, nizamı, kuralı nedir? şöyle, genel olarak Bali kültüründe, yani Bali'de, Endonezya, Jakarta'yı çok bilmiyorum ama Bali'de insan, yani devlet, siz iş yapmaya çalışırken sana çelme takmaya çalışmıyor. Sana nasıl engel olurum ya da bu adamdan kaç para kopartırım diye düşünmüyor. Sen gidip herhangi bir dükkan tutup orayı faaliyete zaten geçirebiliyorsun. Bunun için şirkete, oturum iznine, hiçbir şeye ihtiyacın yok. Sadece bu sözleşmeyi sen sadece dükkan sahibiyle yapıyorsun. Sen ne zaman şirketin evrakları hazır oldu, açtın şirketini, bu kardeşim benim ruhsat numaram dedin. O zaman gidip noterden bunu tasdikli bir şekilde devlete beyan ediyorsun. Bunu yapmadan ama iş yapman problem olmaz mı? Yok, burada olmuyor işte. Ha. Ama yani o da bir yere kadar tabii ki. Yani Bir yere kadar gözüm Yani hani sürece başlarken dükkan bulunmuştur, dükkan alınır. Halihazırda şirket süreci devam ediyordur, açılım süreci. Anladım. O süreçte bir sıkıntı yaratmazlar. Hani dersiniz ki bakın başvurudayız falan filan. Son soru olarak şunu sorayım. Burada yatırım yapmak mantıklı mı? Çünkü Türkiye'den ciddi anlamda buraya gelip de yatırım yapmaya çalışan insanla karşılaştım, ben görüyorum. Sence mantıklı mı gelip burada yatırım yapmak? Bu hayattan tamamen ne beklediğinize bağlı. Ben Türkiye'de param var, gideyim Bali'de yatırım yapayım, Türkiye'de yaşamaya devam edeyim derseniz o iş olmaz. Çünkü burayla yaşamak oranın daha kuru birbirinden çok farklı yani. Buradan Türkiye'ye para götürmek size zarar verecektir. Ama diyorsanız ki ya ben Türkiye tamam benim için, ben paramı da aldım yanına, gideyim Bali'de bir iş yapayım, orada da yaşayayım diyorsanız bundan daha mantıklı bir hareket ben çok bilmiyorum. Dışarıdan parayı getirip Bali'de bir yatırım yapıp Bali'de kesinlikle yaşanır. Evin girişine bakar mısınız ya? 2 tane at heykeli koymuşlar. Önünde de bir tane şöyle ufak restoran var. Kendileri mi işletiyor yoksa kiraya mı vermişler bilmiyorum. Çok değişik ya. Bir kısmı tapınak gibi, bir kısmı normal yaşadıkları ev. Günü bitiriyoruz arkadaşlar. Biz sohbete muhabbete daldık. Hava karardı. Biz bayağı bir sohbet ettik. Buradaki yaşam hakkında sizlere bilgi vermek istedim. Böyle bir video yapmak istedim. Buradaki tanıştığım insanları, arkadaşlarımı sizlere tanıtmak istedim. Onlardan deneyimleri aktarmak istedim sizlere. Merak ettiğiniz belki aralarında sorular vardır. Onlara cevap bulmuş oluruz böylelikle. Ben kendi merak ettiklerimi sordum. Spontane muhabbetler gelişti. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu videonun sonuna geldik. Biraz uzun bir video oldu. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız... aferin, çok güzel gaza bastın. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.